Bayağı hareketli bir aylan dostlar. Castello'da Lamas. Lagun'da tur atıyoruz. Gerçekten muazzam bir yer yapmışlar burayı. Herkese Peru'nun kalbi Amazon'dan selamlar dostlar. Yılbaşını kutlamak için 5-6 günlük bir gezi planladım. Rotam Tarapoto. Bu gezide şelaleler, mağaralar, Amazon ormanları ve birbirinden güzel doğal alanları keşfedeceğiz. Tarapoto'ya gelmek için uçak veya otobüs kullanabilirsiniz. Ama otobüse yaklaşık 24 saat sürüyor. Limadan oldukça uzak. En mantıklı seçenek uçak. Tabii mevsimine göre de fiyatlar değişiklik gösteriyor. Ben gidiş dönüş yaklaşık 400 solese 500 soles ödedim. Yani benim için en iyi seçenek uçaktı. Turistik olarak çok bilinmese de Peru'da yaşayanlar için oldukça popüler bir destinasyon. Bugünkü durağımızda sağ üstte bulunan Laguna Azul. Sonraki günlerde ise Tarapoto'nun diğer turistik yerlerini tek tek ayrı videolarla sizlerle paylaşacağım. Bu yüzden takipte kalmayı, videomu beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizlerin destekleri benim için çok çok önemli. Şimdiden de her birinize teşekkürlerimi iletiyorum. Hazırsanız Tarapoto macerası başlasın o zaman. Gitmek için havalimanı otobüsleri kullanacağız. Şöyle de göstereyim, bakın burada Aire Directo diyor, yani bu otobüsler gidiyor. Durağı da burası. Şu karşısı da La Marina Caddesi de geçiyor. Yakın zaten sanırım. Buradan da havalimanı fiyatı 2 soles. Başlangıçta bitiş yerinden de 5 soles olması lazım. Zaten gerekli bilgileri de aşağı bırakırım. Oradan da kontrol edersiniz. Havalimanına geldik. Bakın şöyle göstereyim, bu tarz otobüsler getiriyor. Fiyatı da 5 soles, yani bayağı uygun. Şimdi buradan da şöyle havalimanı içeri gideceğiz. Zaten burasıyla ilgili de daha önce video yapmıştım, yani kanalımdan da izleyebilirsiniz. 3 saatlik bir bekleyişim var. Bu yüzden de kendime bir şeyler alacağım. Hatta size şöyle fiyatlarını göstereyim. Ama ondan önce kimliğimi girmem gerekiyor. Nombre. Yani fiyatlar oldukça bayağı uygun, yani dışarıdaki fiyatlarla hemen aynı. Tabii sistem yüklenmiyor. Bakın şöyle de göstereyim size. Yani bayağı oldukça ucuz. Dışarıda da fiyatlar aynı hemen. Tabii kendime sandviç de var. Donutlar da var. Tabii biraz geç yükleniyor. Empanada 12 sol istiyor. Sandviçler biraz pahalı gibi ama içecekler biraz ucuz gibi. Bakalım neler var. Şunun fiyatı internette 13.90 gibi bir şey gösteriyordu. 1 soles gibi pahalı galiba. Ama yine de ucuz. Şunu bir deneyelim. Bakalım, 2 soles daha büyük diyor. Çekim alanından girdik. Burada da tefiri var. Fiyatlar da öyle çok pahalı değil, yani dışarıdakiyle aynı. Bakın 500 solese bir parfüm vesaire var. Yani burada parfümler bayağı ucuz. Güneş kremleri vesaire de bulunuyor. Şöyle Polo parfümü 430 soles diyor. Hemen dışarıda da aynı yani. Havalimanı biraz bana pahalı gelir sandım da gelmedi. Birçok çeşitte bulunuyor. Her türlü parfüm, eşya vesaire var. Fiyatlar uygun yani. Şimdi uçağa bineceğimiz yere bulmamız lazım. Bakın burada alkoller de vesaire de bulunuyor. Yani dışarıda da, markette de aynı fiyat, burada da aynı fiyat. 109 soles alkoller. Yani çok da pahalı değil. Yeni havalimanı olduğu için biraz pahalı olur sandım da o kadar da pahalı değilmiş. Bayağı da bir alkol çeşidi var yani. 3 alıp 2 ödeme çeşitleri de var. Yani burada bakalım su fiyatları. Evet. Su 7 sol istiyor. Bayağı pahalı bu. Cipsler vesaire de var. Birçok ürün var. Ama su pahalı geldi bana. Çikolata 34 sol istiyor. Fiyatları bu şekilde. Aha, Dubai çikolatası gelmiş. Fiyatı ne kadar? 48 soles. 2 tane alırsak 110 soles diyor. Tabi
Tam anlamadım. Belki bunu deneriz hani. Normalde Lima'da bulamamıştım bunu. Tadını merak ediyordum. Bakın şöyle koca koca çikolatalar da var. 64 soles. Bayağı bir çeşit. Burası da restoranların bulunduğu kısım. Yani restoran fiyatları da o kadar çok pahalı değil. Yine uyguna yiyebileceğiniz menüler vesaire de bulunuyor. Bu yüzden daha iyi yabancılar için olsun. Zaten bütün kartları da kabul ediyorlar. Bakın burada Pizza Hut, KFC vesaire de bulunuyor. Uyguna dediğim gibi baya menüler vesaire bulunuyor. Belki ben de bir şeyler atıştırırım şimdi. Fridays vesaire de var. Güzel, kaliteli yemek yiyebileceğiniz restoranlar vesaire bulunuyor. Uçağa bindik. Şöyle de şansımıza acil çıkış kapısına vermişler koltuğu. Kimse de yok yanımda da. Böyle rahat rahat uçacağız. Aynı business class'taki gibi. Hoşuma gitti. İlk defa böyle acil çıkış kapısında uçacağım. Tarapoto'ya geldik. Yaklaşık bir saat sürdü. Şöyle de göstereyim. Böyle yürüyerek terminalin içine gireceğiz. Bayağı yakın zaten. Hava da sıcak. Normalde yağmurlu vesaire olur diye sandım da öyle değilmiş. Şansımıza güzel bir havaya sahip. 5 günlük bir macera bizi bekliyor. Tura başlamadan önce kahvaltı yapmak için yerel pazara geldik. Şimdi burada yiyecek bir şeyler bakıyorum. Size şöyle etrafı göstereyim. Kahvaltı yapacak bir yer buldum. Amazon bölgesinde ne meşhur olan şöyle takoça söyleyeyim. Genelde içine domuz eti vesaire koyuyorlar da bu sade olan fiyatı 100 soles. Şöyle yemekler de var. Ahide gayna, araç çaypa, tavuk mavuk, birçok yemek bulunuyor. İçecekler vesaire de var. Yani fiyatlar biraz uygun. Şöyle tadına da bakalım sizlerle birlikte. Güzel. Yani muzdan yapılıyor dostlar. Muzu haşlayıp o yeşil muzdan yapılıyor. Daha sonra top haline getirip kızartıyorlar ve burada da yiyorlar yani bayağı meşhur. Kendime içecek de söyledim. Şöyle espresso diye geçiyor. Bayağı da büyük getirdiler yani. Fiyatı da 10 soles. Bayağı uygun. Zaten Peru'ya gelirseniz de böyle yerel pazarlardan öğlen yemeği, sabah kahvaltısı vesaire yiyebilirsiniz. Hem uygun oluyor hem de porsiyonları bayağı büyük. Tabi nereden yiyeceğinize de bağlı. Bazı yerler pek iyi yapmıyor ama burası bayağı güzel de hoşuma gitti. Hatta şöyle de deneyelim. Gerçekten muazzam yani. Laguna Azul'a gitmek için şimdi böyle botlarla bizi şu karşıya geçirecekler. Tabi bayağı sıra olduğu için bekleyeceğiz. Karşı tarafa pek ulaşım yok. Sadece botlarla geçebiliyoruz. Karşı tarafa da dediğim gibi Sauce kasabası. Tarapoto'ya 2 saat uzaklıkta bulunuyor. Arka tarafta da bayağı bir kalabalık var yani. Şu doğanın güzelliğine bakar mısınız, ne kadar ihtişamlı. Bayağı etkileyici gerçekten. Orası da Rio Mayo diye geçiyor sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam ismini. Aşağı yazarım olmadı. Bota bindik. Şimdi şöyle karşıya doğru gidiyoruz. Fakat Amazon ormanların ihtişamı, güzelliği büyüleyici. Şöyle de göstereyim. Bayağı hem araçlar hem de insanlar olarak bindik. İlk durağımız olan kuş bakışı yere geldik. Şu adamın tipine bakar mısın? Tövbe estağfurullah ya. Tabi bu bölgede anakonda bayağı meşhur olduğu için bunun resmini yapmışlar. Şeytan suleyeti. Şu karşıda da kuş bakışı. Tabi daha yukarıda da çalışmalar devam ediyor. Orada bir ayrı kuş bakışı var. Genel giriş ücreti 10 solesmiş. Sanırım burası ücretsiz. Wow. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Bayağı etkileyici. Öğle yemeği için restorana geldik. Şöyle kendime Paça isimli bir balık söyledim. Bu bölge özgü. Bu da patates bildiğiniz. Yanında pilav, salata, kızarmış muz. Bir de şöyle arpa suyu içeceği var. Tadı fena değil, güzel.
Normalde turun içine öğlen yemeği dahil fakat çok klasik sıradan şeyler olduğu için onları söylemedim. Ben de böyle kendime yemek söyledim. Tabii öğlen yemeğin fiyatından düşüyorlar yani. Bu tabak 45 soles. O öğlen yemeği fiyatını da düşünce 27 solese falan denk geliyor. İlk defa yiyeceğim bu balığı da. Şöyle tadına bakalım sizlerle. Tabii koparabilirsem. Şöyle size göstereceğim. Şöyle bir şey. İçi beyaz. Enteresan balık. Müsaadenizle tadına bakalım. Wow. Tadı güzelmiş, hoşuma gitti. Botla şimdi bir diğer yere gidiyoruz. Sanırım şu karşı tarafta bir yer olması lazım. Bakın şu paraşütle de turda yapabiliyorsunuz. Tabi oldukça turistik bir yer olduğu için fiyatlar pahalı. Tabi biraz burada göreceğimiz yere geldik. Bakın şu karşıda yine bungalov tarzı oteller vesaire mevcut. Tropikal meyveler de var. Ufak ufak böyle işletmeler de var mevcut burada. Gerçekten muazzam bir yer yapmışlar burayı. Tabi yüzmeye giderseniz laguna da görebilirsiniz yani. Ama suyu pek temiz değil. Bakın şöyle jet ski'ler de var. Sanırım fiyatı 50 soles gibi bir şey olması lazımdı. Şu teknelerin fiyatı da fiyatı 5 soles. 3 gün geçerliymiş fiyatları yani. Böyle barlarda mevcut. Alkoller vesaire, kokteyller içebilirsiniz. Güzel bir beach yapmışlar buraya. Tabi burada at da var, şimdi onları da seveceğiz. Şöyle jet ski'ler 30 soles. Şu paraşütle olanlarda video vesaire de çekiyorlar. 200 soles dediler. Yani bayağı pahalı. Şunlar da 35 soles vesaireden başlıyor yani. Fiyatları değişiklik gösterebiliyor. Bayağı tehlikeli, bakın. Bayağı korkutucu yani, bilmiyorum, belki onu denemeyebilirim. Oo. Atı sevsek. Biraz düzgün yapıyor. Jet ski ile şimdi böyle lagunda tur atıyoruz. Fiyatı da 50 soles. Bayağı da uygun yani. 10 dakika sürüyor. Şimdi kendime şöyle keçi boynuzu bir içecek aldım. Tadı fena değil hani. Bayağı hoşuma gitti. Fiyatı da 25 soles. Alkolsüz bulabildiğim tek içecek buydu yani. Şimdi şöyle Amazon ormanlarının içine doğru yürüyüşe gidiyorum. Tabii burada yine farklı kuş türleri var. Egzotik meyveler vesaire. Laguna Azul turumuzdan bugünlük bu kadar. Gerçekten benim için unutulmaz bir gündü. Baya bir keyif aldım. Yarın da burası Tarapoto'da başka bir doğal güzelliği keşfetmeye gideceğim. Olmadı orayı da bu videoyla birleştiririm veya ayrı paylaşırım. Daha henüz karar vermedim. Şimdilik benden bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Lamas'ta ilk göreceğimiz yere geldik. Castello'da Lamas. Bakın burada hediyelik eşyalar da satıyorlar. Kolyeler, anahtarlıklar, peluşlar vesaire bulunuyor. Şimdi şuradan içeri gireceğiz. Giriş ücretini vesaire ödeyelim. Sizlere de fiyatlar hakkında bilgi veririm. Giriş ücreti de herkes için 12 soles, çocuklar için 6 soles. Bakın kalede burası. Bayağı büyük bir yer. Yine bu bölgede de oldukça turistik bir bölge. Bakın burada da
şelale yapmışlar. Burası da San Martin bölgesinde yer alıyor. Amazon'un tam ortasında duran benzersiz bir medeni dönem tarzı şablonu. Bakın burada da enteresan bir tablo var. Yine farklı tablolar bulunuyor. Buranın fikri de İtalyan mimar ve girişimci Nicola Fedese tarafından 2005 yılında başlatılmıştır diyor. Başlangıçta kendi evi olarak planlasa da zamanla yerel topluluk ve turistler için cazibe bir merkeze dönüşmüş burası. Şu tasarımları vesaire de görüyorsunuz. Bayağı etkileyici ve oldukça turistik kalabalık bir nokta burası. Tavanlarda vesaire ayrı desenler mevcut. Bakın sanırım kalenin en üstüne çıktık. Buradan manzara daha da güzel. Tabi burası da 5 katlı ve her seviyede manzara için mirador dedikleri seyir noktaları da vardır. O da bunlardan birisi. Manzara da harika. Ama burası bayağı da kalabalık yani. Aşağıda restoran da bulunuyor. Duvarlarda da İtalyan ve yerel motiflerin karıştığı freskler bulunduğunu söylüyorlar. Klasik Avrupa sanat tarzı ile Amazon sembolleri birleşmiş. Şu karşıdaki dağları görüyorsunuz zaten ne kadar yüksek olduğunu. Kalenin en üstüne çıktık. Harika bir gün batımı var. Şurada Belçika ve Almanya olması lazım sanırım, bayrağı var. Burada da harika bir İsa heykeli de sanırım bir heykel var. Buranın da manzarası oldukça harika. Tabi bayağı da kalabalık. O yüzden fazla durmayacağım burada. Herkes fotoğraf çekmek için sıraya girmiş. Castello'dan çıktık. Şimdi kuş bakışı bakabileceğimiz yere geldik. Yine burada restoranlar vesaire bulunuyor. Tabi burası da bayağı kalabalık. Bölgeye ait yerli topluluk var. Komünite Nativa diye geçiyor. Onların dans gösterisi vesaire var. O zamanın geleneğini yaşatıyorlar, gösteriyorlar. Bakın burada da dans vesaire ediyorlar. Enteresan bir yer gerçekten. O geleneksel kıyafette bunlar. Bunları giyip dans ediyorlar. Gerçekten harika bir ortam var. Herkes özgürce dans ediyor. Bu bölgede sürü dedikleri bir hayvan var. Onları yiyorlar. Vitamin var. 3D6, vitamin A, 20 tane sürü bir şey diyor. E vitamini, birçok vitamin diyorlar. Bakın burada da hazırlıyorlar. Bakın dediğim hayvan da bu. Burada da hazırlıyorlar. Domuz eti var, muz var. İkisini kızartıp servis ediyorlar. Bakın elimde hayvan var. Canlı. Bakın bayağı da oynuyor. Enteresan bir şey çıkıyor. Bayağı hareketli bir hayvan dostlar. Herkes kendine bir eş seçiyor ve dans ediyorlar dostlar. Enteresan bir dans gösterisi. Şimdi tekrar tarafa döndük. Yerel pazardan yılbaşı için bir şeyler alacağım. Havaya fişekli ufak kutlama tarzı şeyler. Bakın burada da ne kadar mototaksi var. Buradan da görebilirsiniz. Herkes mototaksi kullanıyor. Yaşlısı, küçüğü,
kadını, genci. Herkeste moto var. Sokak ortasında 3 por 2 soles. çispetas dedikleri. Eseke. Bazooka. Bazooka. Son luces, sí. Uy. Noche guerra. Sí. Qué bueno. Bir Son bakın. luces. Havai fişekler de var. ¿Qué precio este? 40. 40. 16 tiros. Bakın farklı şeyler satıyorlar burada yine. Enteresan şeyler var. Este qué precio? 8 soles. ¿Este es similar o diferente? Ha, menos. Kimse de bir şey demiyor yani, bakın. Bildiğiniz böyle sokak ortasında bayağı satış var yani. Yılbaşını kutlamak için Tarapoto'nun ana meydana geldim. Fakat burası beklediğimden de kalabalık çıktı. Ana baba günü. Kendime de şöyle ufak havai fişek tarzı aldım da burada patlatabilirsem patlatacağım. Bayağı kalabalık olduğu için tehlikeye dağıtmak istemiyorum. Fakat ortam bayağı güzel. Şimdiden de her birinizin yeni yılını kutluyorum. Yeni yılda sizlere mutluluk, huzur, para, hayallerinizin gerçek olduğu bir yıl olur. Bu yolculukta da bana destek olmak isterseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizlerin destekleri benim için çok çok önemli. Yeni yılda da sizlerle birlikte umarım güzel yerler keşfedip görürüz. Yeni yılda desteklerinizi esirgemeyin.